Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte 5 dakikada hazırlayabileceğiniz ve 6. dakikada yiyebileceğiniz bir atıştırmalık tarif hazırlayacağız. Hem de süt kullanmadan sade su ile hazırlanan bir tarif olacak. Fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Hemen malzemelerimi yan tarafa alıyorum ve tavamı getiriyorum. 2 bardak suyumu tavamın içine alıyorum ve ocağımın üzerine alacağım ve kaynamaya bırakacağım. Diğer malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle paylaşacağım. Suyumuz kaynarken biz de petibörümüzü kabımızın içine çıkartalım ve elimizde parçalar haline bölelim. 2 paket petibör bisküvi kullanıyorum. Şimdi gelişi güzel parçalayalım bisküvilerimizi. Tamam, bütün bisküvilerimi elimle böldüm. Şimdi suyumuz kaynadı. Diğer malzemelerimizi ilave edelim. Şimdi kaynayan suyumun içine 1 yemek kaşığı margarinimi ilave ediyorum. Sizler dilerseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Hemen böyle yağımın erimesi için karıştırıyorum. Hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Eğer isterseniz bir pakette vanilya kullanabilirsiniz. Ben kullanmak istemedim. Yağımız tamamen eridi. Şimdi bisküvilerimizi ilave edelim. Hemen böyle kaşığımı almak istiyorum. Şimdi karıştıralım ve bisküvilerimizi helva kıvamına gelinceye kadar pişirelim. Tamam, yeterli. 5 dakika pişirdim bisküvilerimi. Şimdi ocağımın üzerinden alacağım. Başka bir kabımın içine ilave edeceğim. Soğumaya bırakacağım bilginize. Bisküvimiz soğurken biz de çikolatamızı benvari usulü eritelim. Burada yarım çay bardağından fazla damla çikolatam var. Sizler dilerseniz yenilebilir çikolata da eritebilirsiniz. Suyum kaynadı. Şimdi çikolatamı üzerine katacağım, erisin. Evet, tamamen soğudu. Şimdi böyle bir çay bardağı robottan geçirmiş olduğum cevizimi ilave ediyorum. Sizler dilerseniz fındık veya fıstık da ilave edebilirsiniz. Cevizi sevmiyorsanız ya da evinizde hangisi varsa onu ilave edebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi 2-3 dakika yoğuracağım. Yoğurduktan sonra şeklini vereceğim. Tamam, yeterli. Şimdi ceviz büyüklüğünde parça alıp avucumun içinde yuvarlayıp şeklini vereceğim. Bu şekilde. Hemen servis tabağımın içine alıyorum. Yine ceviz büyüklüğünde bir parça
aldım ve avucumun içinde yuvarlıyorum. Böyle yuvarlak yapmak istemiyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim gibi yuvarlak yapmak istemiyorsanız ben yuvarlak yapmak istedim. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi böyle Hindistan cevizimi buluyorum. Sizler eğer Hindistan cevizine bulamak istemiyorsanız çikolataya da bulayabilirsiniz her tarafını. Bunu da belirtmiş olayım. Ben Hindistan cevizine bulamak istedim. Yani ister benim gibi isterseniz de çikolataya bulayıp da tüketebilirsiniz. Hemen böyle çikolatamızı da ilave edelim. Hemen bunu da belirteyim. Çikolatam eridikten sonra ben bir çay kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Çikolatamı yumuşatmak için. Eğer sizler çikolatanızı yumuşatmak istemiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Bunu da belirteyim. Ve buzluk poşetimin içine aldım. Hemen şöyle ucundan birazcık kesiyorum. Ve bu şekilde üzerine süsleyeceğim. Eğer çikolata ilave etmek istemiyorsanız sade haliyle de tüketebilirsiniz. Evet, tamam, yeterli. Şimdi böyle son olarak da ben gül yaprağı ile süsleyeceğim. Sizler gül yaprağı ile süslemek zorunda değilsiniz. Ben görsel açısından daha güzel olması için süslüyorum. Yani eğer sizler de yaptığınızda görsel açısından süslemek isterseniz illaki gül yaprağıyla süslemek zorunda değilsiniz. Antep fıstığı tozu ile de süsleyebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Bundan önceki yaptığımda ben Antep fıstığı ile süslemiştim. Tamam, gül yaprağıma da ilave ettim hepsinin üzerine. Şimdi iç dokusuna geçelim. Evet, hemen böyle bir tadım yapmak istiyorum sizler için. Hakkınızı helal edin. Yani tek kelimeyle kesinlikle bu tarifi asla kaçırmayın ve kaydedin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz bir atıştırmalık tatlı tarifi oldu. Yani büyükten küçüğe herkesin lezzetine hayran kalacağı bir tarif oldu. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz.
Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olursanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Kanalımın da çok iyi yerlere gelmesine vesile olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız, sevdiklerinizle, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız yine bana destek vermiş olursunuz ve beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.